Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Rimak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz süveter modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Süveterimi yakalı olarak çalıştım ve beden kısmında farklı renkler uyguladım. Kahverengi ve yeşil uyguladım. Yine beden bitiminde de aynı şeyi yaptım. Roba kısmını tek renk ördüm. Robadan sonrasında renklerimi ekledim. Diğer renklerle şöyle bir 3 sıra, daha sonrasında yine ana rengim ve sonda da yine 3 sıra olarak eklemiş oldum bu renklerimi. Kol kısımlarına da yine aynı şekilde yakada da bir sıra kahverengiyi ekledim. 2 tane düğme kullandım. Siz o kısımda çıt çıt kullanabilirsiniz. Ben düğmeli olarak tercih ettim. Süveterim daha çok erkek çocukları için uygundur. Erkek annelerini de düşünmek istedim. Evet, şimdi modelimizin ölçüleri beden ölçüsü, yani bu kısım 30 santim, yukarıdan aşağıya, omuzdan aşağı, yani buradan beden sonuna kadar da 35 santim, yani 2 yaş çocuklarının rahatlıkla kullanabileceği ölçüde. Kullandığım malzemelerim şöyle göstereyim. Lamia Baby Boom kullandım. Sizler herhangi bir bebe yünüyle yapabilirsiniz. Bunun Kartopu Baby One'la bu ip aynı, birebir dokuları aynı arkadaşlar. Ekru kullandım, 19 kodum. Şurada kahverengi ip kullandım. Şöyle kodumu, Kartopu Baby One. Kodum 1837. Yeşilim de K493, yine Kartopu Baby One. İpim şöyle göstereyim, 100 gram 250 metre, 100 gram 250 metredir. Ana rengim de aynı şekilde 100 gram 250 metre arkadaşlar. Bakın, 100 gram 250 metre. Dediğim gibi istediğiniz bebe yünüyle yapabilirsiniz. Tığ olarak da 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Evet, malzemelerim bu şekilde. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Her bir yorum bizim daha fazla kişiye ulaşmamız ve daha fazla video çekmemiz demek. O yüzden hani bunu da aksatmazsanız çok sevinirim. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Şimdi 78 tane zincir çektim arkadaşlar. Bu 78 zincirime 2 tane daha ekliyorum. 2 zincir daha ekledim. Şimdi 4. zincirime 1, 2, 3 ve 4.'ye bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Ön için 12 tane trabzan yapacağım. 2 tane trabzan yapmış oldum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yanındakine, bakın dibine değil, şöyle göstereyim, dibine değil, hemen şuraya yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak kol için 14 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 tane zincir çekiyorum. Yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Bakın, dibine yapmıyorum, yanındakine yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi arka bölüm için 24 tane trabzan yapacağım. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Buralar artırma yuvalarımız bizim. İpimi doluyorum. Bunu da sayarak 14 tane kol için trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 zincir çekiyorum. Yanındakine yine bir tane trabzan yapıyorum. Yine burası bir artırma yerimiz oldu. Ön içinde 12 tane trabzan yapacağım. Yine bunu sayıyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, burayı biraz fazla çekmişim. Sonra sökerim oraya. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyorum. İkinci sıraya geldik. Bir zincir çekiyorum. Dibine bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir tane trabzan yapmış olduk. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Burada boşluklar oluşturmuş oluyoruz. Yine bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Yine bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir tane atladım. Yuvaya 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Altta bir trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapmıştık. Üstte de 2 trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bir tane atlamıştık. Burada da yine bir tane atlıyoruz. Buraya trabzanımı yapıyorum. Evet, bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir atlıyorum. İkinciye trabzan. Hep bir tane atlıyoruz. İkinciye trabzan yapıyoruz. Bir atla, ikinciye trabzan. Bir atla, ikinciye trabzan. Hep bir tane zincirlerimizi çekiyoruz. Şimdi bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Şimdi bakın direkt yuvaya geldim. Burada atlayabileceğim bir boşluğum yok.
Ama yine bu şekilde battım. Yani 2 tane atlamak istemiyorum. Buraya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yuvama 2 tane trabzan yapıyorum. Yani bu şekilde denk gelirse aynı benim yaptığımı yapabilirsiniz. 2 tane trabzan yapıyorum. Araya dediğim gibi bir zincir çekiyorum. O şekilde 2 zincir. Boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi bir zincir. Burada hiç atlamadığım için, yani direkt yuvaya geldiği için burada yine aynı işlemi yapıyorum. Yani direkt dibine batıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi artık atlıyorum. Bir tane atladım. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir atladım. İkinciye trabzan. Şimdi ilerliyoruz. Hep bir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Şimdi bakıyorum. Burada bir atlıyorum. Burada direkt bir tane atlamam gereken trabzanım var. Bir atladım. Hemen yuvaya bir tane trabzanımı yapıyorum. 2 tane trabzanımızı yapıyorum. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir. Şimdi burada bakın şu ön kısımda bir tane atlamıştık geçişte. Burada da yine aynısını yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Evet. Bu sıramızın da bu şekilde sonuna geldik. Şimdi 3. sıradayım. Bir zincir çekiyorum. Dibine trabzanımı yaptım. Boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Direğin üstüne, yani şuradaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Buraya yine bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani boşluklarda bir tane atlamış olduğumuz için boşluğa bir trabzan, buraya yine bir trabzan. Boşluğa bir trabzan, buraya 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 bir trabzan. Yanındakine de yine bir tane trabzan yapıyorum. Yuvaya da altta 2 trabzan, 1 2 zincir, 2 trabzan yapmıştık. Burada bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyoruz. Yani bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, bir sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Şimdi devam ediyorum yine. Her bir ilmeğimin tepe noktasına bir tane trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, bakın burada bir boşluk var. Hemen o boşluğun içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. Trabzanımın üzerine de bir tane trabzan yapıyorum. Boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Trabzanımın üzerine de yine bir tane trabzan yapıyorum. Boşluğa bir trabzan.
Trabzanın üzerine yine bir tane trabzan. Boşluğa bir trabzan. Trabzanımın üzerine bir trabzan yapıyorum. Boşluğa bir trabzan. Trabzanımın üzerine bir tane trabzan. Evet, bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Şuradaki boşluğu unutmayalım. Yuvaya geldik. Yuvaya bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyoruz. Devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi döndürüyorum. Yine bir zincir çektim. Dibine trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yine bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bakın burada bu süveterimizde önemli olan bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Burada önemli olan şu boşlukların birbirini takip etmesi. Yani aynı hizada olması. Eğer yaptığınızda bu boşluk bunun hizasında değilse bir yerde hata yapmışsınız demektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. En önemli kuralımız, bu süveterdeki en önemli kuralımız bu. Ona dikkat edeceğiz. Evet, bir zincir, bir tane atlıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bakın yine tam yuvanın yanındayım. Atlayabileceğim bir boşluğum yok. Ama ne yapıyorum yine? Bir tane zincir çekiyorum. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi hesaplama yapacağız. Bakın, şimdi buraya yaptığımızda buraya bir tane atlıyorum buraya, bir tane atlıyorum buraya, bir tane atlıyorum buraya. Evet, aynı hizada gidecek. O zaman ne yapıyorum? Burada atlamıyorum. Burada atlamamıştım. Burada da atlamıyorum. Direkt dibine yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye. Yani küçük hesaplamalar yapmanız gerekiyor. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bu küçük hesaplamalarımızda alttaki boşluklara göre ayarlayacağız. Şimdi bakın. Bakın aynı hizada. Yani buradakini, şurayı atlayıp atlamayacağınızı şuradaki boşluklara denk gelip gelmediğine bakarak anlayacağız. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir. Bir zincir, ikinciye trabzan. Bakın hep birbirini takip ediyor. Ona dikkat edeceğiz. Süveterimiz kolay ama bunu da gözden kaçırmayalım. Buna da dikkat edelim. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Yine bakın tam yuvamın dip kısmına geldi. Yine bir zincir çekiyorum. Dibine 2 tane trabzan yapıyorum. Dönüşte şu bir zincir çekmiş olduğumuz boşluklara birer tane trabzan yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Oralara da yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir. Yine burada küçük bir hesaplama yapıyorum. Bakalım. Şimdi buraya yaptığımızı varsayalım. Direkt hiç atlamadan bir tane atlıyorum. İkinciye bir tane atlıyorum. İkinciye. Evet, yine hiç atlamamam gerekiyor. Direkt hemen dibine trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bakın direkt üstüne geldi. Bir tane daha yapalım, daha net görün. Direkt üzerinde. Şöyle göstereyim, bakın. Aynı hizada. Bu çok önemli. Kaymaması lazım.
ilmeklerimizin, boşluklarımızın. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi yine tam yuvamın yanındayım, dibindeyim. Bir zincir, hemen yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum, pardon. İki tane zincir çektim, aynı yere tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, bakalım yine hesaplama yapalım. Buraya bir atladım. Evet, yine hiç atlamadan direkt yanına yapıyorum. Bir zincir, boşluk, bir tane atladım, ikinciye trabzan, bir zincir, bir atlıyorum, ikinciye trabzan. Yine bakın birbirini takip eden boşluklarım oluşmuş oldu. Hiç kesmeden göstermek istedim bu sırayı ki iyice net anlaşılsın arkadaşlar. Hata yapılmasın. Evet, bu sırada yine aynı, hemen dibine denk geldi. İki tane trabzan yapıyorum yuvaya. Bir zincir çekiyorum. Bakın yuvaya geçmeden bir zincirim var. İki trabzanımı yaptım. İki zincir, aynı yere tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Ve yine hiç atlamıyorum. Hemen yanındaki trabzanıma yaptım. Bakın bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir, ikinciye trabzan, bir zincir, bir atlıyorum, ikinciye trabzan. Bu şekilde ilerliyorum. Evet, dördüncü sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir, hemen şöyle dibine trabzanımı yapıyorum. Boşluğa bir tane trabzan. Trabzanımın tepesine bir trabzan. Boşluğa bir trabzan. Trabzan tepesine bir trabzan. Bir tane boşluklara, bir tane de trabzan tepesine yapıyorum. Şimdi şu yuvaya kadar göstereceğim yine. Evet, bakın hiç atlamadık ama burada iki tane zincir, bir tane zincir çekmiş olduğum için hani yuvaya atlarken hemen oraya bir tane boşluğa trabzanımızı yaptık. Şimdi şu iki trabzanın üzerine de yine iki tane trabzan yapıyoruz yan yana. Yuvama bir tane trabzan yapıyorum. İki zincir ve bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakıyorum. Burada iki tane trabzan var alttan. İçerisine iki trabzan yapıyorum. Bakın boşluk var burada. Bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğumuz var. Hemen bu boşluğa da bir tane trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine de bir tane trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Robamız istediğimiz ölçüye gelene kadar, yani siz kaç sıra yapacağım bitirdikten sonra ben yine sizlerle paylaşacağım kaç sıra ve kaç santim yaptım. 30 santime tamamlayacağım bedenimi. Zaten 2 yaş için yapıyorum modelimi. O şekilde sizler de yapın, ben de yapayım. Roba birleşimiyle devam edelim. Robomu tamamladım. En son şu boşluklu olan kısımda bitirdim. Dolgulu sırada birleşimimizi yapacağız. Ben burada ipimi de kestim. Kesme sebebim, eğer buradan devam etseydim burayı normalde birleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu iki ucu birleştirmemiz gerekiyor. Buradan devam etseydim bizim birleşim yerimiz bu ön tarafta olacaktı ve kötü bir görüntü olacaktı. Ben bunu istemediğim için şuradaki şu kol kısmından
takacağım. Oradan birleşimimizi yapacağız. Şöyle döndürüyorum. Hemen bakın ilk boşluktan, yani şurası bizim ön kısmımız. Şurada koldan takacağım ipimi. Evet, bir zincir çektim. Hemen dibine bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincirle de birleşimimizi yapacağız. Şimdi direkt kolumuzu birleştiriyoruz trabzanla. Zaten bir tane trabzan yapmıştım. Buraya da bir trabzan yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bütün hepsinin üzerinden devam ediyorum. Bakın burada boşluk var. Boşluğun içerisine trabzan. Şöyle biraz yakınlaştırdım, daha iyi görün. Şöyle boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Direğin üzerine bir trabzan. Boşluğa bir trabzan. Direğin üzerine bir trabzan. Sıra sonuna kadar şöyle dolunacağım. Şu kola kadar, kol birleşimine kadar bu şekilde ilerleyelim. Yuvaya kadar geldim. Bakın yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi doluyorum ve şuradaki diğer yuvayla birleşimimizi yapıyoruz. Daha sonrasında da devam ediyorum. Bakın. Burada boşluğumuz var. Boşluk. Trabzan tepesi. Bu şekilde ilerliyorum. Şu kısım birleşimini sizlerle paylaşacağım şimdi. Ne kadar gelelim? Yani iki önün birleşimine geliyoruz. Geldim sıra sonuna kadar. Evet, şimdi şöyle birleştireceğim. Şuradaki ilk trabzanımızın tepesine trabzan yapıyorum yine. Aynı şekilde devam ediyorum. Birleşimimizi bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten en sonda bu ön kısımlara pat yapacağız ve bu kısım kapanacak. Şimdi devam edelim. Şu birleşim yerimize kadar ilerliyoruz.
Evet, burada birleşimimizi, şurada bakın bir tane trabzanımız olacak. Hemen şu tepeye, yani şurada bir zincirimiz, hemen onun üzerindeki noktayla birleşimimizi yapıyoruz. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen şöyle dip kısmına trabzanımızı yapıyoruz. Burada bir tane trabzan oldu. Burada 3 tane zincir çekmedim. Buradaki bu zincirimin gözükmesini istemediğim için. Şimdi boşluklarımızla devam ediyoruz yine. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bakın direkt üst üste gelecek bunlar. Bu boşluklar, yine kaydırma olmasın. Dikkat edin. Zincir çekmeyi unutmuşum. Şöyle göstereyim. Bakın hep birbirinin hizasında. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hep birbirinin hizasında olması gerekiyor arkadaşlar. Belli bir düzen içerisinde ilerlemesi için. Bir üst sırada renk değişikliği yapacağım. Gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok basit ama bir o kadar da güzel. Hemen kolaylıkla bir günde yapıp bitirebileceğiniz bir model arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu kol altını göstermek istiyorum. Şimdi bir zincir çektim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şunu atlıyorum. Şöyle ters çevireyim. Bakın bu bir taneye atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Evet, bir, ikinciye trabzan. Kol altımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Diğer tarafı da yine aynı şekilde yapacağız. Ama dediğim gibi bakın şimdi şurada eşitliği sağladık mı? Sağladık. Eğer şu kareler, yani boşluklar üst üste gelmiyorsa mutlaka burada atlama yapmamışsınızdır. Onu ayarlamanız gerekiyor. Bakın aynı hizadalar. Şimdi devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın en son yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki trabzanımızla birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şöyle bir son haline bir bakalım. Nasıl gidiyor diye. Evet. Bakın bu şekilde gayet güzel. Burası ön kısmımız. Burası arka kısmımız. Şimdi ip değişikliği yapacağım. İp değişikliği yaparken ipimizi buradan keseceğim. Tek renk olarak devam edebilirsiniz. Yine aynı şekilde ben değişiklik yapacağım. Şöyle ipimi de buradan kesiyorum. Şimdi burada birleşimimiz bu noktada. Evet, bir zincirle yapıyoruz. Çok fazla belli olmuyor buradaki birleşim. Evet, şimdi ipimizi burada kestik. Burada bıraktığım noktadan başlamıyorum da geliyorum. Şu kolun hemen şu kısmından başlayacağım arkadaşlar. Şuradan başlayacağım. Sebebi de dediğim gibi burası ön kısma geliyor. Buradaki bu birleşimin elimizden geldiğince göstermemeye çalışıyoruz. O yüzden şu şekilde şöyle katladığımızda kolu bakın şöyle hemen alt kısmında arka kısma gelsin diye buradan başlayacağım. Şimdi hemen şu noktadan ipimi de alıyorum. Ben böyle bir kahverengi
ip aldım. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şöyle buraya bir tane de sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi bir zincir, iki zincir çektim. Örneğimizin düz yönündeyiz. Yuvama bir tane trabzan yapıyorum. Şunu da yürüteceğim. Şu trabzanımızın hemen noktasına trabzan yapıyorum. Boşluğa trabzan yapıyorum. Bir tane de buranın üzerine. Yani aslında örneğimizi devam ettiriyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Sadece ip değişikliğimizi yaptık. Bir de başlangıç noktamızı biraz daha öteye çektik. O kadar. Başka bir şey yok. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Boşluk. Şurada da bir tane trabzanım olması gerekiyor. Zaten başta yapmıştık. Şöyle birleşimimizi yapıyoruz. Burada çekmiş olduğumuz bu 3 zincirle birlikte. Evet. Bu rengimizle hazırladık. Şimdi tekrar ana rengimize geçiyoruz. Şimdi önce bir dakika şöyle. Bir tane zincir çektim. Ana rengim. Birleşimimizi bu şekilde yapacağız ama bir dakika. Evet. Şöyle bir tane hemen dibine sık iğne yaptım. Şöyle de çekiştiriyorum iki rengimi ve döndürüyorum. Şimdi burada dip kısmı bir tane trabzan yapıyorum hemen dibine. Burada bir tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi bir zincir. Bunu atlıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle de bakın. Hemen üstünde olmuş oldu. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Yine boşluklar hep birbirini takip edecek şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Bir zincir. Evet, bu süveterdeki en önemli kuralımız bu boşlukların birbirini takip etmesi. Hep aynı hizada olmaları gerekiyor ki süveterimiz gayet muntazam bir şekilde ilerlesin. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi aynı şekilde hep ilerleyeceğiz arkadaşlar. İp değişikliklerimiz bu şekilde olacak. Modelimiz hep aynı ilerleyecek. Ben bundan sonra yeşil ipimi ekleyeceğim. Daha sonra tekrar beyaz lamba kutucukları yapacağım ekru ipimle. Sonra yine kahverengi ipimi ekleyip ilerleyeceğim. Şimdi isterseniz ben de yapayım. Sizler de yapın. Ben zaten hemen videoyu durdurmayın. Zaten hemen devam ettiğinizde süveterimin görmüş olacaksınız hani ne renklerde yaptığımı. Şöyle son halini şöyle bir bakalım. Dediğim gibi tek renk olarak da çalışabilirsiniz ama böyle gayet de güzel, değişik, farklı bir hava katmış olacak. Bir sıra şöyle göstereyim bakın. Ekrudan sonra yeşilimi takacağım. Dolgu sıramı yeşille ilerleteceğim. Daha sonra yine ekru ile birlikte bu boşluklu sıramızı yapacağız ve sonra yine kahverengi takacağım. Ondan sonrasında da ekru ile devam edeceğim. Bir de süveterimin dip kısmında yine aynı bu üçlüyü uygulayacağım. Bu üç rengi uygulayacağım. Sonrasında da süveterimi bitireceğim. Şimdi ben yapayım. Kaç sıra yapmışım, kaç santim yapmışım, süveterimi kaç santimde bitirmişim. Bunu sizlerle paylaşacağım. Süveterimin bedeninin bitiminde görüşelim. Arkadaşlar ben bedenimi tamamladım. Şimdi kaç santim yapmışım, kaç sıra yapmışım onu paylaşacağım sizinle. Şimdi şurada kol altından itibaren sayıyorum. Bütün sıraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 sıra yaptım.
Şimdi bakın buradaki kısmı beraber yapmıştık. Renkli kısmı bir sıra kahve. Boşluklu olan kısmı ekru ipten, ana rengimden yaptım. Yeşil, ana rengim ve kahve. Daha sonrasında birazcık ekru rengimde, ana rengimde gidip son sıramada, yani son beden sonuma da yine kahve, ana rengim, yeşil, ana rengim ve kahve ile de sonlandırmış oldum. Şimdi ölçümüzü de verelim size. Şöyle şuradan itibaren ölçeceğim. Tam yakadan itibaren 35 santimlik bir ölçümüz var. Beden ölçümüzü de verelim. Şöyle bakıyorum, 30 santim olması gerekiyor. Tam şurada kol altından itibaren ölçüyorum arkadaşlar. Evet, 30 santimlik bir beden ölçüm var. Yani 2 yaş için ideal bir ölçü süveterimiz. Şimdi ben kol kısmında tamamladım. Bir tarafının kolunu, bu tarafı da beraber yapacağız. Şimdi burada kolu yaptığımızda kaç trabzan varsa burada da yine aynısını yapmamız gerekiyor. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi şöyle ipimizi buradan takıyorum. Şu şekilde. Benim diğer tarafta 56 tane trabzanım vardı. Başta ilk sırada o şekilde ayarlayacağız. Diğer tarafta başlarken bir tane, giderken bir tane de sonda gelirken kesinti yaptım. Onu yine beraber paylaşacağız. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle yanına bir tane trabzan yaptım. Şimdi şurada bir tane kesim yapacağım. Bakın hemen şöyle şu kısma biraz yakınlaştırdım ki daha rahatlıkla görün. Şimdi bakın burada kesinti yapacağız. İpimi doladım. Ben şuraya batıyorum. Şu kısma. Batamadım. Evet. Şimdi bakın tığımda 3 tane var. İkisini çıkarıyorum. Tığımda 2 tane kaldı. İpimi doluyorum. Ve şu yanındakine batıyorum. Yine 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Burada bir tane kesim yapmış olduk. Şimdi her bir ilmeğimize birer kere trabzan yaparak sonuna kadar geleceğim. Dediğim gibi diğer tarafta 56 tane trabzanım vardı. Burada da yine 56 tane trabzanımız olacak. Şimdi bakın burada bir tane tepeye yaptık. Bir tane boşluğa yapıyoruz. Bir tane tepeye yapıyorum. Bir tane boşluğa yapıyorum. Aynı bedendeki gibi ilerliyoruz. Bir tane tepeye yaptım. Bir tane boşluğa yaptım. Bir tane tepeye yapıyorum. Bir tane de boşluğa yapıyorum. Bir tane tepeye, bir tane de boşluğa. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada kesinti yapacağız. Şuraya batıyorum. İpimi çıkardım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Buraya da bir tane batıyorum. Şöyle şuraya batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde doladım. Çıkardım. Şimdi 54 tane oldu buraya kadar. 55.'yi yapıyorum. Ve 56.'yı da yaptım. Birleşimizi yapıyoruz. Şimdi döndürüyorum. İpimi doladım. Hemen şöyle dibine trabzanımızı yapalım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Burada yine boşluklarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar.
Başka da kesim yapmayacağım. Buradan aşağıya. Yeterli benim için. Kol kısmı. Şimdi bedende uyguladığımızı buraya da uygulayacağız. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve birleştiriyorum. Evet, şimdi diğer rengimi alacağım. Şimdi burada birleşimimizi yapacağız. Şöyle, yani ip değişikliğimi yapacağım. Kahverengi ipimi alıyorum. Şöyle içinden çıkardım. Krem ipi de iyice sıkacağım. Nerede ipim? Burada. Evet. Şöyle bir zincir, hemen dibine sık iğnemizi yapalım. Sabitledik. Evet, şöyle 2 tane zincir çektim. Bu buradaki trabzanım olacak. Hemen şu boşluğumuzun içerisine bir tane trabzan yapıyoruz. Bakın, başlangıçta 2 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım. Boşluğun içerisine bir tane trabzan yaptım. Trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Boşluğa yapıyorum. Bir tane. Trabzanın tepesine. Ve aynı şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın, burada da yine boşluklar aynı birbirini takip edecek şekilde oldu. Buna da yine dikkat ediyoruz. Hani koldaki o düzene de dikkat ediyoruz. Eğer baktınız ki boşluklar kaydı, anlayın ki bir yerde hata yaptınız. O hatanızı hemen düzeltin. Yoksa hani süeter boyunca farklı bir şekilde ilerler. Zincir çekiyorum. Yani görüntü güzel olmaz arkadaşlar. O yüzden hani buna da dikkat edelim. Evet, şimdi sıra sonuna kadar doldura doldura ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada bakın, bir tane boşluğa trabzanımızı yaptık. Burada zaten bir trabzanımız vardı. Hemen tepe noktasıyla birleşimimizi yapıyoruz zincirimizin. Şu ana rengimiz iç kısımda. Bu şekilde göstereyim. Evet. Şimdi bu yine iç kısımda döndürüyorum. Şöyle. İpler karıştı. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi çekiyorum. Ana rengimizi alıyorum. Yani ekruyu aldım. Bu şekilde. Şöyle bir zincir. Hemen dibine yine sık iğne yapıyorum. Şöyle bir dakika. Evet. Dibine sık iğnemi yaptım. Şimdi yine şöyle 3 tane zincir çektim. Şimdi bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa bakın, burada bir tane trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi bir tane boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa bakın, hemen tepe noktasına, yani aynı hizaya geliyor. İkinci boşluğa bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Bu burada bir trabzan olmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Birbirini takip ediyor boşluklar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aynı hizadalar. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Şu kahverengi ipimi şuradan keseceğim. Şöyle kurtulacağım bundan. Evet. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın, buradaki şu başta çekmiş olduğumuz 3 zincirinin ikincisine arada bir tane zincir çektim. İkincisine battım ve burası da bu şekilde olmuş oldu. Şimdi yeşil rengimi alıyorum. Yeşil rengimizi takacağız. Döndürüyoruz düz tarafına. Evet. Bunu buraya takıyorum.
içinden çıkardım. Şöyle bir zincir hemen buraya sabitliyorum onu sık iğne ile. Hem bunu çekiyorum hem de krem ipimi çekiyorum. Şimdi yine 2 zincir çektim. Bu burada bir trabzan. Bunu ve şu alttaki kahveyi de alıyorum. Bunları bu arada yürüteceğim. Şimdi boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Başta her zaman 2 tane zincir çekip burada bir trabzan görevi gördürteceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet, buraya trabzan yaptım. Hemen bu trabzanımızın tepesine de yine bir tane yapıyorum. Boşluğa trabzan yapıyorum. Bunun üzerine de trabzan yapıyorum. Boşluk, trabzan. Yine bunun üzerine trabzan. Evet, bu sırayı da bu şekilde yine tamamlayacağız. Daha sonrasında sanırım anlaşıldı. Daha sonrasında ana rengimizi yani ekru ipimizi ve kahverengi ipimizle sonlandıracağız. Bakın, yeşilden sonra ana rengimi taktım. Sonrasında da kahverengi ipimle bitirmiş oldum. Şimdi bitirelim kol kısmını. Yaka kısmıyla devam edelim. Kolu tamamladım. Şimdi şu ön kısmını yapacağız. Ben diğer tarafı yaptım. Şimdi diğer taraf sadece sık iğneden oluşuyor. 5 sıra yaptık. Şimdi burayı yaparken zaten burayı da nasıl yapmanız gerektiğini göreceksiniz. Bakın şöyle göstereyim. Kısım. Burada ilik yeri ayırmadım. İliğimizi bu tarafta ayıracağım. O yüzden öncelikle burayı hazırladım. Dediğim gibi burayı yaptığınızda zaten burasında nasıl yapmanız gerektiğini görmüş olacaksınız. Şimdi şöyle ipimi alıyorum. Tam şuradan, bakın şu birleşim yerinden şöyle göstereyim. Şuradan ipimizi takacağız. Bu tarafta 19 tane sık iğne yaptım. Burada yine 19 tane sık iğnem olacak. Şöyle bir tane sık iğnemizi buraya yaptık. Bir tane de zincir çektim. Şöyle yukarıya doğru, bakın bu kısımlara batarak geliyorum. 2 3 4 6 7. İki taraftaki sayı da eşit olması gerekiyor. Ona dikkat edeceğiz. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Evet, 19 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen şöyle dibine sık iğne yapıyorum. Şunu uzaklaştırdım. Evet, hemen dibine sık iğne yaptım. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak aşağıya doğru yine iniyorum. Yine 19 tane olacaklar. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Evet, 2 sıra yaptık. Şimdi 3. sıraya gideceğiz arkadaşlar. Burada ilik yerimizi ayıracağız artık. Şimdi ilik yerimiz için de şöyle belirleyelim 2 yer. Şimdi bir tanesini şu en dibe takacağım, şuraya. Yani sondan 1 2 3 dördüncüye taktım. Birisinde şöyle baştan 1 2 3 dördüncüye taktım baştan. Evet. Şimdi 2 tane kullanacağım düğme. Siz isterseniz 3 tane de kullanabilirsiniz. Şimdi bir zincir çektim, devam ediyorum.
Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yaptım. Tekrar yanındakine şimdi düğmemi alıyorum. Bir ölçeceğim bakalım. Bunu da çıkarayım. Düğmem buradan geçiyor mu? Şöyle bir düğme kullanacağım. Evet, rahatlıkla düğmemiz buradan geçti. 2 zincir çektim. 2 atladım. Üçüncüye sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Sık iğnelerimi yapmaya. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Evet. Döndürdüm. Bir zincir, hemen dibine sık iğne. 2 tane yaptım. Burada 2 tane atlamış olduğumuz için, ilik yerinde 2 tane atlamış olduğumuz için içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Diğer ilik yerine kadar geliyorum arkadaşlar. Yine buraya 2 tane ilik yerine 2 tane sık iğne yaptım. Eğer daha büyük düğme kullanacaksanız 3 zincir çekip 2 tane atlayın arkadaşlar. Düğmenizin boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Döndürüyorum. Şimdi son sıradayım. 5. sıram. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Burada bir tane zincir çekip ipimi keseceğim arkadaşlar. Şöyle. Daha sonrasında bunu iç kısımda yürütürüz. Şimdi şöyle son bir haline bakalım. Yaka kısmını yaptıktan sonra bu şekilde olacak. Şurayı şöyle iyice. Evet. Ön kısmımız bu şekilde. Düğmemizi zaten şu alta düğmemizi dikeceğiz. Sonra ilikleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında eğer düğmeyi diktikten sonra şurası yukarıya kayarsa böyle bir iğne ile buraya dikebilirsiniz. Bakın şöyle iğne ile şöyle alttan buradan bu kısmı buraya sabitleyebilirsiniz. Ben sabitleyeceğim. Bakın tam hizalayacağız ama hizalamamız gerekiyor. Şöyle aynı hizada olsun. Şöyle çekiştiriyorum ve bakın şuraya bunu tam buraya dikeceğim iğneyle, bir bu alttaki ilmekten, bir buradan, daha sonra üstten aşağıya derken şu kısım buraya ileceğim. Evet, şimdi isterseniz yakayla devam edelim. Evet, şimdi yakayla devam edeceğiz. Yaka için arkadaşlar şuradan başlamıyoruz. Bakın böyle değil. Hemen süveterimi döndürüyorum şu şekilde ve bu kısımdan başlıyoruz. Şimdi burada ön pat için yapmış olduğumuz bölüm var. Bu ön patın olduğu yerden değil. Hemen bakın zaten üst üste geldiğinde hemen bitişinden başlıyoruz. Bakın üst üste geldi. Yani şuradaki ön patın başlangıç noktası şuradan. İlk trabzandan başlıyoruz. Şöyle. Şimdi oraya tığımı taktım. Bir zincir çekiyorum. 2 zincir. Bu burada benim bir trabzanım olmuş olacak. Şimdi ilerleyeceğim. Nerelere batacağız? Nerelerden trabzan alacağız? Şöyle göstereyim. Biraz daha yakınlaştırayım. Evet. Şimdi bakın.
Şu kısımlar. Şurada zaten kendisini belli ediyor bunlar. Buradan alarak devam edeceğiz. Şimdi buralara trabzanlar yapıyorum. Hemen bakın şu trabzanların hemen üst noktası. Her birine birer kere trabzan yaparak ilerliyorum. Artırma yapmayacağım burada. Neden buradan başladık bu taraftan? Çünkü şöyle yatırdığımızda bakın burası bizim düz kısmımıza gelecek. O yüzden oradan başladık. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi bu şekilde örerek şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Yine şu ön düğmelerimizi diktiğimiz ön patın hemen bu noktasına. Evet, şimdi bakın sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Bakın pat burada. Şuradan başladık. Ben tam o noktaya kadar geldim. Şimdi bir zincir çektim. Dibine trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani burada bir tane artırma yapmış olduk. Şimdi sonuna kadar hiçbir artırma yapmadan devam edeceğim. En son kısımda yine bir tane bu şekilde aynı yere tekrar iki tane trabzan yapacağım. Bu kısma kadar gelelim. Oraya kadar hiçbir artırmam yok. Hepsine tek tek trabzanlar yaparak ilerliyorum. Dolaşalım. Buraya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şurada iki tane ilmeğim var. Şimdi bakın bir tanesi bu, bir tanesi de şurada zincir çekmiş olduğumuz. Şunu iki tane trabzan yapıyorum. Bakın bir tane yaptım. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Aynı yere. Ve şuradaki zincirime de bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi hem başta hem sonda birer tane artırmış olduk. Şimdi döndürüyorum. Bu sırada artırma yapmayacağım. Bir zincir çektim. Dibine trabzan yapıyorum. Bir tane. Devam ediyorum. Bu sırada artırma yapmayacağım. Yani bir sıra artırma yapıyorum. Bir sıra artırma yapmıyorum. Şimdi bu sırayı bu şekilde ilerleteceğiz. Bir üst sırada yine artırmamız olacak. Burayı da bu şekilde yapalım. Bir üst sırayla devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Artırma yapmadım. Döndürüyorum. Bir zincir. Şöyle dibine bir tane trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yapıyorum ve burada bir tane artırma yapmış olduk. Şimdi yine devam ediyoruz. Her birine birer kere trabzan yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna da yine bir tane artırmamız olacak. Oraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Bakın. Şimdi burada yine bir tane trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve sonuna da bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle birazcık uzatalım. Bir son haline bir bakalım. Bakın.
Eğer daha da fazla uzatmak isterseniz bir iki sıra daha uzatabilirsiniz. Şimdi ben sık iğne ile kahverengi ipimi takacağım ve bir sıra sık iğne gideceğim. Şöyle alayım kahverengi ipimi. Evet, düz kısmından takıyorum. İpimi de aldım. Bir zincir çektim. Şöyle dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Burada bir tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi şunu da şu ipi de yürüteceğim. Bu sırayı sık iğne olarak tamamlayacağım arkadaşlar. Bakın. Sık iğne olarak tamamlıyorum. Trabzan yapmayacağım. Sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi isterseniz şu yakayı birazcık daha uzatabilirsiniz. Benim için yeterli yakanın boyutu. Beş sıra yaptım yakayı. 6. sıramı sık iğne yapıyorum kahverengi ipimle. Bir sıra daha sık iğne gideceğim ve yaka kısmını sonlandıracağım. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde kahverengi ipimle birlikte sık iğne olarak ilerliyorum. Sonrasında şuraya kadar geleceğim ve ipimi burada keseceğim. Daha sonra ekru ipimizi takacağız. Evet, kahverengi sıramızı da tamamladık. Şimdi yine şu başlamış olduğumuz yerden şuradan ipimizi kahverengi ipimi ekru ipimi takacağım. Tam bakın şu kısımdan şurayı sık iğne olarak gideceğim. Şurada hemen patın şurasından takıyorum. Şuradan şöyle ipimi takıyorum. Dibine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi yukarıya doğru her birine bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bakın başa kadar geldim. Şimdi bu aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. Dönüşümü sağlamış oldum. Şimdi devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Buraya kadar yine burayı da yine sizlerle paylaşacağım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada da yine şu aşağıya doğru ineceğim. Bunun için dönüşümü sağlamak için bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere iki tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Evet, şuraya da attım. Evet, şimdi bir zincir çektim. İpimi burada keseceğim arkadaşlar.
konuyu yürütüp gelelim. Evet, yaka kısmımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Gayet de güzel, muntazam oldu. Bu kenarında dönünce çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın, böylelikle de süveterimizin sonuna gelmiş olduk. İnşallah modelimi beğenirsiniz ve keyif alarak örersiniz. Gerçekten çok basit, çok kolay bir model. Hemen bir günde yapılabilecek bir model aslında bu boyutlarda. Farklı farklı renklerde hazırlayabilirsiniz. Genellikle erkek çocuklarımız için uygundur. Hep kız çocuklar için yapıyoruz. Birazcık da erkek çocuklarını düşünelim dedik. Bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.